Merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enteresan bir konuyu paylaşacağım. İlk 60 yılında yaşadıklarım ve ikinci 60 yılda yaşayacaklarım. İnsanoğlunun eğer genetik bir bozukluğu yoksa, metabolizmasını düzenleyecek veya aksatmayacak şekilde besleniyorsa ve toksinlerden uzak kalıyorsa en az 100 yıl yaşayacağına inancım var. Ben de bu inançla yola çıktım. 20 Ekim 1962 yılında doğmuşum ve geçen hafta 20 Ekim 2022'de 60 yılımı bitirdim ve bir haftadır ikinci 60 yılın dilimi içinde yaşamaya başladım. İlk 60 yılımda neler geçti hayatımda onları sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. İlk ortaöğretim ve lise öğrenimimi Ordu ilinin Ünye ilçesinde yaptım. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1985 yılında mezun oldum. Ve 2 yıllık pratisyen hekimlik görevimi tamamladıktan sonra uzmanlık sınavlarına girerek Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon asistanı olarak göreve başladım. 1 yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra üroloji asistanı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nı kazanarak görevime başladım ve 1992 yılında üroloji uzmanı olarak mezun oldum. Pratisyen hekimliğimde dahil olmak üzere uzmanlığımla birlikte Bursa, İstanbul, Burdur, Ünye, Ankara, Fatsa, Adana ve Ordu'da görevlerde bulundum. Akademik hayatıma ise 2002 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baş asistan olarak başladım. Yine aynı hastanedeyken 2006 yılında doçent oldum. 2011 yılında profesörlük unvanı aldım ve kıdemli profesör olarak emekli oldum. Şu anda emekli hayatımı sürdürüyorum ve aynı zamanda akademik çalışmalarıma devam ediyorum. TÜBİTAK ve TUSEP'te panelistlik ve dış danışmanlık görevlerinde bulundum ve halen bu görevlerime zaman zaman devam etmekteyim. Asistanlık dönemlerimden başlamak üzere 1991 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında ürolojinin başta üroonkoloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi ve laparoskopi olmak üzere androloji konularını da içeren kurs, sempozyum, kongre ve konferanslar gibi birçok organizasyona katıldım. Ve bu organizasyonlardan almış olduğum çok sayıda sertifikam bulunmaktadır. Araştırma amaçlı Gürcistan Tiflis ve Avusturya Viyana üniversitelerinde bulundum. Orada gözlemler yaptım ve birçok bilim insanıyla tanışma fırsatı buldum. Ayrıca üroloji, sağlık, ziyaret, gezi, araştırma ve hac amaçlı birçok ülkede bulundum. Somali, Suudi Arabistan, Japonya, Hindistan, İngiltere, Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Kıbrıs, Azerbaycan, Yunanistan, Kosova, Bosna Hersek ve Nijerya gibi ülkelerde bulundum. Sağlık turizmi yapmak amacıyla 2018 yılında yani bundan yaklaşık 5 sene önce İngiltere'ye yerleştim. Halen İngiltere'de sağlık turizmi çalışmalarıma devam etmekteyim. Ayrıca İngiltere'de sağlık profesyonellerini bir araya getirmekle meşgulüm. Bu konuyla ilgili toplantı ve çalışmalar yapmaktayım. Bunun haricinde İngiltere'de yaşlı bakımı home care sistemine birkaç arkadaşla birlikte dahil olarak bu çalışmalara yön vermek üzereyiz. Bir akademisyen olarak Ordu, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nde çeşitli görevler yaptım ve idari kadrolarda bulundum. Bunun haricinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik şefliği ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptım. 1992 yılından uzman olduktan sonra günümüze kadar yaklaşık 100'ün üzerinde mezuniyet sonrası çalışmalara katıldım. Kendim bizzat 14 kez üroloji toplantısı düzenledim. Uluslararası dergilerde 80'e yakın, ulusal dergilerde ise 75 civarında makalem bulunmaktadır. Bol miktarda makale çevirileri yaptım. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde 145 adet bildiri ve poster sunusu
gerçekleştirdim. 16 akademik kitaba yazar olarak katkıda bulundum. Yaklaşık 80 toplantıda oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak görev aldım. Bu süreç zarfında beslenme ile ilgilendim ve halk için, toplum için alkali yaşam bir bütündür, kahveli yaşam ve sağlık üzerine etkileri ve izah edilemeyen erkek kısırlığı ve beslenme önerileri ile ilgili kitaplar yazdım. Ayrıca son dönemlerde önemi anlaşılan mikrobiyata konusunda ürogenital mikrobiyata ile ilgili kitapta editör ve yazarlık görevlerim bulunmaktadır. Değişik proje, toplantı ve dergilerde komite üyelikleri, danışmanlıklar, bilim kurulu üyeliği ve editörlük ile hakemlik görevleri yaptım ve halen bu görevlere devam etmekteyim. Makalelerime 2022 yılı itibariyle 1000'in üzerinde atıf bulunmaktadır. Atıflarda ve bilimsel araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda önem arz eden ve belli kariyer seviyelerini gösteren önemli 2 tane indikatör olan H indeksim 18 ve I indeksim 15'tir. En iyi poster ödülü sahibiyim. Bu süre zarfında 10 adet bilimsel araştırma projelerinde proje yöneticisi ve araştırmacı olarak görev aldım. Ayrıca uzmanlık, yan dal uzmanlık, yardımcı doçentlik ve doçentlik jürilerinde bulundum. Mesleki ve sosyal konularda yurt içi ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerim bulunmaktadır. Ayrıca bu kuruluşlarda başkanlık ve diğer görevlerde bulundum. Sosyal sorumluluk projelerinde de zaman zaman yer almaktayım. Bu amaçla Ordu Üniversitesi'nde akademik hayatıma devam ederken Ordu'da Ürolojik Hastalıkları Bilinçlendirme Derneği'ni kurarak birçok toplantı ve birçok organizasyon yaptık. Daha sonra derneğimizin adını değiştirip Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum Derneği'ne, yani kısa adıyla Mintek Derneği'ne çevirdik ve Mintek Derneği olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 2005 ve 2009 yıllarında Ordu Üniversitesi, 2017 yılında Bartın Üniversitesi ve 2020 yılında ise 19 Mayıs Üniversitesi'nde rektör adayı olarak bulundum. Evli ve 2 kız babası olarak yaşantıma devam ediyorum. İlgi alanlarıma gelince sağlık turizmi, araştırma ve geliştirme, bir fikirden endüstriyel ürüne yolculuk, medikal inovasyon ve teknoloji, cinsel sağlık, sağlıklı beslenme, aşçılık ve yazarlık. Yabancı dil olarak da İngilizce, Almanca ve Gürcüce bilmekteyim. Evet sevgili dostlar, ilk 60 yılımda özgeçmişimde çok kısaca bilgiler verdim. Şimdi ise ikinci 60 yılımda neler yapacağım kısaca sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Evimden dışarıya çıktığımda her gün doğayı gözlemleyeceğim ve en az 1 dakikalık videolar çekeceğim. Ve bu videolarımı daha sonra analiz edeceğim. Toplum ve akademisyenler için kitap yazmama devam edeceğim. Şu anda üzerinde çalıştığım 2 kitap var. Bu 2 kitabımı bitirmek üzereyim. Yakında sizlerle buluşacak. Akademik hayatıma ve çalışmalarıma devam edeceğim. Bir olayı değerlendirirken akademik pencereden bakmayı asla unutmayacağım. Ama asla sabit, fikirli ve kör olmayacağım. Toplantı ve seminerlerime devam edeceğim. Bir doktor ve uzman olarak Ankara'da açacağım muayenehanemde ekibimle ve ortaklarımla birlikte çalışmalarımı sürdüreceğim. Kurduğum sivil toplum kuruluşları ve şirketlerim için çalışmalarıma devam edeceğim. Sağlıkla ilgili plan ve projelerimi sürdüreceğim. Sizlerle 13 haftadan beri birlikteliğimizi devam ettiriyorum. Bu birlikteliğimizi yani YouTube kanalımı devam ettireceğim. Blog yazılarıma devam edeceğim. Sosyal medyayı daha etkin ve daha anlamlı kullanacağım. Her gün ailem, eş, dost, arkadaş ve akrabalarımı en az bir kere görüntülü olarak arayacağım. İngiltere ve Türkiye'de yaşamımı sürdüreceğim. İngiltere'de sağlık sektörü başta olmak üzere bağlantılı birçok sektörde ekip olarak hizmet vermeye devam edeceğim. Bu süre zarfında amacım ülkemi ve dünyayı gezmek. Bu da hedeflerimden birisi. Bunları tabii ki yalnız başına yapmayacağım. Yanımda aile fertleri ve arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım olacak. Bu gezilerimi de kayıt altına alacağım. Ailem ve aile fertlerimle daha sık görüşeceğim
ve onlarla birlikteliklerimi artıracağım. Dünyama bir şekilde girmiş, bana acılar, korkular ve bunlar gibi negatif duygu ve düşünce ve davranışlar yaratmış olan kişileri gördüğümde onlara gülümseyeceğim, hatta kahkahalar atacağım. Her gün sabah erkenden kalkmaya devam edeceğim. Saat 5 ila 6 arası. Her gün mutlaka bir kitap okuyacağım ve kitaplarımı bitirince Instagram'da sizlerle paylaşacağım. Memleketime, doğduğum topraklara sık sık gidip bu toprakları unutmayacağım. Geçmişimde bizzat benim tarafımdan yapılmış olan duygu, düşünce ve davranışlarımı bir daha hatırlamamak üzere kül şekline getirip savuracağım. Politika ve siyasetle her vatandaşın ilgilenebileceği kadar ben de ilgileneceğim. Bundan sonraki hayatımda elimde bulunan ciddi projeleri arkadaş ve dostlarla değerlendirerek, rapor haline getirerek gereken yerlere sunacağım. Sağlık için her gün düzenli olarak yürüyüşümü yapacağım. Zamanı aksamalara rağmen çok düzenli kullandığıma inanıyorum. Ama bunu yine yeterli görmüyorum ve zamanımı daha düzenli ve daha etkin bir şekilde kullanacağım. Bana bir şey öğreteni asla unutmayacağım. Sosyal olmaya devam edeceğim ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatımı sürdüreceğim. Toplumsal ciddi projelerde yer alacağım. Asla savurganlık yapmayacağım. İnsanlara el uzatmaya, sosyal, manevi ve maddi yardımlarıma, iyiliklerime devam edeceğim. Her gün en az 30 dakika hiçbir şeyle uğraşmadan kendimle baş başa kalacağım. Evet sevgili dostlar, liste aslında uzadıkça uzuyor. Ben bu listede yazdıklarımı kendime hedef olarak belirledim. Umarım ikinci yaşıma, ikinci hayatıma bunları sığdırırım. Hoş geldin ikinci 60 yıl. Sevgili dostlarım, lütfen sizden rica ediyorum. Sizler de bu hayatınızda iyi ve kalıcı izler bırakın. Bugünler, yarınlar ve gelecek kuşaklar için. Evet sevgili dostlarım, haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.